15-20 gün geçtiği halde Maria'nın bana cevap yazmaması beni fena halde telaşa düşürdü. Şüphelenmeye, vesveselenmeye hazır olan zihnim bin bir türlü ihtimallerle beni kıvrandırmaya başladı. Üst üste yazdığım mektuplara da cevap alamayınca büsbütün yeyese düştüm. Zaten son mektupların arası gitgide açılmıştı ve sayfeler gitgide daha az ve daha güçlükle doluyor gibiydi. Bütün mektuplarını önüme dökerek teker teker okudum. Bütün yazdıklarım boşa gitti ve bütün korktuklarım doğru çıktı. Bir daha Maria Puder'den haber alamadım ve ismini duyamadım. Yalnız dün, fakat daha buraya gelmedik. Bir ay sonra son göndermiş olduğum mektuplar postahaneden alınamadığı için gönderene iade kaydıyla geri geldi. O zaman her şeyden ümidimi kestim. Birkaç gün içinde ne kadar değiştiğimi düşününce bugün bile şaşırıyorum. Bana hareket etmek, görmek, duymak, hissetmek, düşünmek, hülasa yaşamak kabiliyetini veren bir şey içimden çekilip alınmış gibi posa haline geldiğimi fark ettim. Bu sefer yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. O zaman asla bu kadar ümitsiz olmamıştım. Ona yakın olmak şuuru, gidip kendisiyle konuşmak, onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti. Fakat şimdi tamamen acizdim. Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu. Eve kapanıyor, odadan odaya dolaşıyor, onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı teker teker okuyor. O zamana kadar gözümden kaçan noktalar üzerinde duruyor ve acı acı gülüyordum. Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş, gayesiz, maksatsız günler eskisinden çok daha ıstırap verici bir halde yeniden başlamıştı. Arada bir fark vardı. Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Etrafımın artık hiç farkında değildim. Hiçbir şeyden zevk almama imkan olmadığını hissediyordum. Bir müddet, kısa bir müddet o kadın beni her zamanki aciz, miskin halimden kurtarmış, bana erkek, daha doğrusu insan olduğumu, benim de içimde yaşamaya müsait taraflar bulunduğunu, dünyanın zannedildiği kadar manasız olmayabileceğini öğretmişti. Fakat ben onunla aramdaki rabıtayı kaybeder etmez, onun tesirinden kurtulur kurtulmaz tekrar eski halime dönmüştüm. Ne kadar muhtaç olduğumu şimdi anlıyordum. Ben hayatta yalnız başına yürüyebilecek bir insan değildim. Daima onun gibi bir desteğe muhtaçtım. Bunlardan mahrum olarak yaşamam mümkün olamazdı. Buna rağmen yaşadım. Ama işte netice meydanda. Eğer buna yaşamak demek caizse yaşadım.